Herkese tekrardan merhabalar. Bugün sizlerle birlikte çok lezzetli, yumuşacık muffin kekler yapıyoruz. Kek hamurumuz için uygun bir kasenin içerisine 2 tane oda ısısında beklemiş olan yumurtamı ekliyorum. Sonrasında üzerine 1 su bardağından 1 parmak eksik olacak şekilde toz şekerimi ilave ediyorum. Yumurta ile birlikte toz şekeri mikser yardımıyla 3 dakika kadar böyle krema kıvamına gelinceye kadar çırpıyorum. Şekerin iyice eriyip böyle krema kıvamına gelmesi önemli. Şimdi de 200 mililitrelik bir su bardağıyla yarım su bardağı yoğurt ve yarım su bardağı da sıvı yağı kek karışımım içerisine ilave ediyorum. Ben bu tarifimde yoğurt kullandım. Sizler dilerseniz süt ile de bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Yoğurt ve sıvı yağı ekledikten sonra da bir 15-20 saniye kadar daha kek harcımı çırpıyorum. Sonrasında bir çırpma teli kullanıyorum. Artık mikseri kenara bıraktım ve bu aşamada bir dolu yemek kaşığı kahvaltılık çikolata ilave ediyorum. Sıra geldi kek harcımızın katı malzemelerini eklemeye. Bunun için de 1,5 su bardağı unumu eleğimin içerisine aktardım. Sonrasında yine eleğimin içerisine 1 paket vanilya ve 1 paket de kabartma tozunu ekliyorum. Ve 1 dolu yemek kaşığı da kakaoyu ekledikten sonra tüm bu malzemeleri de eleyerek kek harcımın içerisine ekliyorum. Kek hamurlarında kekin güzelce kabarabilmesi için mutlaka bu malzemeleri eleyerek ilave edin. Bu aşamalarda artık çırpıcı tel yardımıyla çok havasını söndürmeden karıştırarak kek harcımı hazırlamaya devam ediyorum. Kek harcımızın kıvamını şöyle yakından da size göstermek istiyorum. Bu şekilde akışkan kıvamlı bir hamurumuz olacak. Daha katı kıvamda yaparsanız eğer kekiniz de sert olacaktır. Ben bu aşamada içerisine küçük bir kase dövülmüş fındık içi ilave ettim. Fındık içini de güzelce karıştırdıktan sonra artık kek harcımı rahatça muffin kaplarına dökebilmek için bir krema torbasının içerisine aktarıyorum. Sizler de bu şekilde yaparsanız daha pratik bir şekilde muffin kaplarına kek harcınızı eklemiş olursunuz. Evinizde bir hamur dağıtıcı ya da bir sos kabı varsa onun içerisine aktararak da bu işlemi pratik bir şekilde yapabilirsiniz. Eğer hiçbiri yoksa da kaşık yardımıyla da yine muffin kaplarının içerisine kek harcınızı yerleştirebilirsiniz. Muffin keklerimi 12'li muffin kek kalıbında pişiriyorum ve öncesinde de içerisine muffin kağıtları yerleştirdim. Bu kağıtlar sayesinde kekler kalıptan daha rahat bir şekilde çıkıyor. Krema torbamın uç kısmını kestikten sonra muffin kalıbıma eşit olacak şekilde ve böyle bir parmak boşluk kalacak şekilde kek harcımı bölüştürüyorum. Vermiş olduğum ölçülerden tam 12 tane küçük muffin kek çıkıyor. Sizler dilerseniz ölçüleri 2 katına çıkartarak daha fazla miktarlarda da bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Bu arada elinizde muffin kağıdı yoksa eğer kalıbınızı katı yağ ile yağladıktan sonra buzdolabında bekletirseniz eğer bu sayede kekleriniz kalıptan daha kolay çıkacaktır. Son olarak da keklerimin üzerine biraz damla çikolata gezdiriyorum ve pişmeye hazır hale getiriyorum. Bu arada kanalımda birbirinden lezzetli ve farklı değişik kek tarifleri de mevcut. Dilerseniz açıklama kısmındaki linki tıklayarak diğer tariflerime de bir göz atabilirsiniz. Hazır olan muffin keklerimi artık fırına gönderiyorum. Fırınımı da öncesinde 180 derece alt üst ayarda açtım ve 5 dakika kadar ısıttım. Isınmış olan fırına göndermiş olduğum kekler gördüğünüz gibi çok güzel kabarmaya başladılar. Benim fırınıma göre 15 dakikada keklerim pişmişti. Sizler de bu aşamada dilerseniz böyle kürdan batırarak da pişip pişmediğini kontrol edip fırından kekleri çıkartabilirsiniz. Kalıbında biraz soğuduktan sonra artık servis tabağımın içerisine alıyorum. Böyle yumuşacık ve çok lezzetli bir kek tarifi oluyor. Çocuklarınızın doğum günlerine ya da beslenme çantalarına yapabileceğiniz hem pratik hem de çok lezzetli bir muffin kek tarifi. Keklerimden bir tane alıp şöyle kopararak da size iç dokusunu göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi böyle içi çok güzel pişti, yumuşacık bir kek oldu. Sizlerin de bu güzel tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Tarifimi deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun diyorum.
Evet, bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Başka güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.